Hayal edin. Sabahın erken saatleri. Gökyüzü hala pembemsi bir grilikteyken sokaklar çoktan uyanmış. Taze meyveler tezgahlarda yerini almış. Sokak satıcılarının tencerelerinden çıkan dumanlar havaya karışıyor. Aralardan sessizce yürüyen turuncu cübbeli keşişler. Tapınaklardan yükselen çan sesleri. Ve sonra, bir anda bir motosiklet korna çalıyor. Gökdelenlerin ışıkları yanıyor. İşte Bangkok böyle bir yer. Bir yanda derin bir huzur. Diğer yanda yüksek tempolu bir kaos. Burası Tayland'ın kalbi, Güneydoğu Asya'nın ritmi ve kimilerine göre hiç uyumayan şehir. Ama biz bugün sadece Bangkok'u gezmeyeceğiz. Onun ruhunu anlamaya çalışacağız. Çünkü burası bir şehir değil, yaşayan bir organizma gibi. Kimi zaman karmaşık, kimi zaman sade. Her zaman büyüleyici. Bangkok dediğimizde aslında gerçek ismini söylemiş olmuyoruz. Tay dilinde şehrin gerçek adı. Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en uzun şehir adı. Krungthep Mahanakon Amonrattanakosin Mahintara Ayutthaya Mahadilokphop. Ve bu şekilde tam 168 harf sürüyor. İçeriğinde ne mi var? Melekler şehri, ölümsüz mücevherler diyarı, Tanrı Indra'nın kenti, dev saraylar, kutsal tapınaklar. Adeta bir şehir değil, şiir gibi bir dua. Günlük hayattaysa Taylandlılar kısaca Krungthep diyor. Anlamı, melekler şehri. Peki bu şehir nasıl ortaya çıktı? Bangkok, 15. yüzyılda küçük bir liman köyüydü. Asıl önemi, Chao Phraya Nehri kıyısında stratejik bir konumda olmasıydı. Sonrasında Ayutthaya Krallığı yıkıldıktan sonra, Kral Rama I tarafından 1782 yılında başkent ilan edildi. O günden beri Tayland'ın kalbi. Bugün Bangkok yaklaşık 11 milyon kişilik nüfusuyla sadece Tayland'ın değil, tüm Güneydoğu Asya'nın en büyük şehirlerinden biri. Ama rakamların ötesinde bir ruhu var bu şehrin. Bir yanda altın kaplı tapınaklar, diğer yanda dijital ekranlı gökdelenler. Bir yanda geleneksel danslar, diğer yanda gençlerin sokakta yaptığı breakdance gösterileri. Bangkok, geçmişle geleceğin kavşak noktası. Ve bu yüzden sadece ziyaret edilmez, hissedilir. Bangkok'ta herkes Grand Palace'a, Wat Pho'ya, Chatuchak Pazarı gibi yerlere koşar. Ama gerçek Bangkok, o kalabalıkların arkasındaki sokak aralarında gizlidir. Mesela Bangrak, Tay dilinde aşkın bölgesi anlamına geliyor. Ama burası romantik pozlardan çok daha fazlası. Bangkok'un ilk Müslüman ve Çinli toplulukları burada yaşamış. Hala dar sokaklarda, birbirine yaslanmış ahşap evlerin önünde oturan yaşlılar görebilirsin. Bir duvarda Çin kaligrafisi, diğerinde Buda'nın minik bir heykeli. Bu mahalle sanki zamanın başka bir hızda aktığı bir yer. Sonra Soi Nana var, sakın otel bölgesiyle karıştırma. Burası Chinatown içinde gizli kalmış bir sokak. Gündüzleri sıradan. Ama gece olunca, gizli kokteyl barlar, grafitiyle kaplı duvarlar, indie müzik çalan kafeler birer birer ortaya çıkıyor. Her kapı başka bir sürpriz. Bangkok'un genç sanatçıları burada yetişiyor. Bir de Talat Noi var. Adı küçük pazar demek ama bu minik semt, adeta bir açık hava müzesi. Eski motor parçalarıyla dolu sokaklar, paslı kapıların arkasında duvar resimleri. Ve bazen bir sokak köpeği, bazen bir yaşlı teyzenin el arabası eşlik eder sana. Bu bölgelerde yürürken Google Maps unutulur. Adımlarınla yön bulursun, gözlerinle harita çizersin. Çünkü Bangkok'ta en iyi keşifler kaybolunca başlar. Bangkok sadece tapınakları ve sokak yemekleriyle değil, görünmeyenleriyle de büyüleyici. Tay kültüründe ruhların varlığı çok önemlidir. Her evin önünde küçücük bir ruhani ev görürsün. İçine bazen meyve, bazen kola, bazen tütsü konur. Neden mi? Çünkü bu yapılar, orada yaşadığına inanılan ruhlara birer saygı göstergesidir. Ruhlar mutlu edilirse evde huzur olur. Edilmezse, işler ters gitmeye başlar. Ama Bangkok'un en ünlü hayalet hikayesi, hiç kuşkusuz Mae Nak efsanesidir. Hikaye şöyle başlıyor. Nak adında genç bir kadın, eşi savaşa gidince evde tek başına kalır. Hamiledir. Ve doğum sırasında, hem kendisi hem de bebeği hayatını kaybeder. Ama eşi döndüğünde, Nak hala oradadır. Ona yemek yapar. Birlikte vakit geçirirler. Komşular gerçeği anlatmaya çalışır. Ama Nak hepsini susturur. Ta ki bir gün, eşi, karısının yemek yaparken yere düşürdüğü bir nesneyi fark eder. Ve onun gerçekten var olmayan biri olduğunu anlar. Bu olaydan sonra halk o kadar korkar ki, tapınaklarda dua ederek ruhunu huzura kavuşturmaya çalışır. Bugün Bangkok'ta Wat Mahabut adlı bir tapınakta, Mae Nak'a adanmış özel bir köşe vardır. Hala insanlar gider,
Ona dilek diler. Çünkü onun ruhunun tamamen huzura kavuştuğuna kimse emin değildir. Bangkok geceleri ışıltılı olabilir. Ama gölgeler arasında dolaşan başka hikayeler de vardır. Bugünkü gökdelenlerle dolu Bangkok'a bakınca, bu şehrin bir zamanlar tamamen su üstünde kurulu olduğunu hayal etmek zor. Ama Bangkok, yüzyıllar boyunca kanallarla örülü bir şehirdi. Bu yüzden ona uzun süre Doğu'nun Venedik'i denildi. Chao Phraya Nehri şehrin kalbiydi. İnsanlar evlerini su üstüne inşa ederdi. Ulaşım teknelerle yapılır. Alışverişler yüzen pazarlarda gerçekleşirdi. Zenginler bile tahtadan yapılmış zarif teknelerle saraylara giderdi. Ama zamanla karayolları açıldı. Köprüler kuruldu. Trafik arttı. Geleneksel kanalların yerini beton yollar aldı. Bangkok modernleşti. Ama o eski zamanın ruhu bazı yerlerde hala yaşıyor. Örneğin Thonburi bölgesi, şehrin batı yakası. Burada hala dar kanallar boyunca uzanan geleneksel evler görebilirsin. Bir yanda muz ağaçları, diğer yanda teknelerden satılan Hindistan cevizi suları. Yani evet, Bangkok gökdelenlerle yarışan bir şehir olabilir. Ama hala sabahları nehir kıyısında balık tutan bir dedeye rastlayabilirsin. Ya da bir tapınak duvarında, 150 yıllık bir duanın izini. Bu şehir, zamanla yarışmıyor. Zamanı katman katman üst üste taşıyor. Geçmişiyle bugünü aynı anda yaşatıyor. Ve bu yüzden Bangkok, sadece modern bir şehir değil, yaşayan bir tarih kitabı gibi. Bangkok sokakları, adeta bir açık hava mutfağı. Her köşe başında bir tava cızırdar, bir mangal dumanı yükselir. Burada yemek sadece doymak için değil, bir deneyim. Sabahları erken uyanırsan, patongo yani Tay usulü kızarmış hamur tatlısı yiyebilirsin. Yanına da yoğun, şekerli bir Tay kahvesi. Öğleye doğru, sıcak basar. İşte o zaman sokaklarda som tum, yani yeşil papaya salatası yapılır. Acı, ekşi, tatlı. Bir çatalda Tayland'ın kendisi gibi karmaşık ve uyumlu. Ama Bangkok'ta gerçek efsane nedir biliyor musun? Pad Thai. O ince pirinç erişteleri wok tavada dans ederken çıkan o ses. Taze soya filizleri, yumurta, karides, yer fıstığı. Hepsi bir arada. Ama hiçbiri baskın değil. Bu kadar turist çeken başka bir yemek var mı? Ve elbette mango sticky rice, tatlı mango dilimleri, yapışkan pirinç ve Hindistan cevizi sosuyla. Bir tabak huzur. Ama tüm bunların ötesinde bir ruh var bu yemeklerin içinde. Bu tezgahlarda 20 yıldır aynı yemeği pişiren amcalar, tariflerini annesinden öğrenmiş teyzeler var. Bangkok'un mutfağı, ev mutfağı gibi. Ve bu yüzden burada yediğin her lokma, sadece lezzet değil, bir hikaye. Bangkok'ta sabah bir tapınakta dua edebilirsin. Öğlen bir gökdelenin 40. katında matcha latte içebilirsin. Akşam ise bir gece pazarında, ikinci el tişörtler bakarsın. İşte bu şehirde zamanlar, kültürler ve tarzlar iç içe geçmiş durumda. Sathorn ve Sukhumvit gibi bölgelerde gökyüzünü delen iş kuleleri var. Altında ise sokakta oturan bir kadın, muz kızartması satıyor. Lüks arabalarla motosikletlerin aynı anda durduğu trafik ışıkları. Bir tarafta kravatlı iş insanları, diğer yanda okuldan çıkmış çocuklar. Bangkok'un BTS Skytrain sistemiyle ultramodern ulaşım ağına binersin. Ama indiğin istasyondan çıkınca, bir anda 100 yıllık bir tapınakla göz göze gelirsin. Bu şehir ne tam anlamıyla gelişmiş ne de geri kalmış. O bir denge noktası. Zenginle fakirin, gelenekle yeninin, doğuyla batının buluştuğu bir geçit. Ve belki de Bangkok'un en modern tarafı, insanların zihniyeti. Her şeye açık, her şeye hazır. Bu yüzden burası sadece bir şehir değil, bir yaşam tarzı. Bangkok'ta 400'den fazla tapınak var. Ama her biri sadece dua edilen yerler değil. Aynı zamanda şehrin ruhunu oluşturan yapı taşları. En ünlüsü Wat Phra Kae, yani Zümrüt Buda Tapınağı. Altınla kaplı duvarlar, mozaiklerle süslenmiş tavanlar. İçeri girdiğinde hem sessizliğin hem ihtişamın içine düşersin. Wat Arun, gün batımında bambaşka bir masal anlatır. Chao Phraya Nehri'nin kenarında, gökyüzünü delen Sivri Kulesi'yle. Adı gibi, Şafak Tapınağı. Ama bence en güzel anı, gün batımı. Bu tapınaklar sadece görsel değil, ritüellerle yaşayan yerler. Sabah erken saatlerde keşişler ellerinde çanaklarla yemek toplar. İnsanlar dua ederken tütsü kokuları havaya karışır. Ve Bangkok'ta, sadece tapınaklarda değil, hayatın içinde spiritülik var. Bir dükkanın köşesinde mini Buda heykeli, bir taksinin dikiz aynasında asılı dua şeridi, bir sokak satıcısının sabah duası. Burada spiritülik, günlük hayatın bir parçası.
Gösterişli değil. Ama çok derin. Tıpkı Bangkok'un kendisi gibi. Bangkok'a gelen herkes bir şey arar. Kimisi eğlence, kimisi huzur, kimisi alışveriş, kimisi sokak yemeği. Ama aslında bu şehir sana dair bir şey verir. Karmaşasında kendini kaybedersin. Sonra bir anda o keşmekeşin içinde kendini bulursun. Bangkok bir şehir değil, bir deneyim. Bir ritim. Bir çelişki gibi görünen ama birbiriyle barış içinde yaşayan yaşamın özü. Bu bölümde Bangkok'un hem yüzünü hem ruhunu gösterdik. Bir sonraki şehirde, farklı kültürlerin başka büyülerine yolculuk edeceğiz. Unutma. Bazı şehirler gezilmez. Hissedilir. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.